Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava merdane kullanmadan kat kat tel tel ayrılan börek tarifi yapıyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4 bardak kadar un aldım. Yarım çay kaşığı kadar toz maya ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 bardak kadar ılık su ekledim. Yanıma da 1 bardak ılık su aldım. Yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 1,5 bardaktan biraz daha fazla su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun yumuşak, ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru yoğurdukça hamur elinizi bırakacaktır. Kıvam alması için en az bir 5 dakika kadar yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru yaklaşık 5-6 dakika kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıp yarım saat kadar dinlendirdim. Dinlenen hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 12 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra ben hiç dinlendirme yapmadım ama eğer vaktiniz varsa bir 10 dakika kadar dinlendirirseniz daha rahat açılacaktır. Çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Elimle açıyorum. Hiç merdane oklava kullanmaya gerek yok. Hamurları, bezeleri tek tek bu şekilde açtıktan sonra 150 gram kadar tereyağı var. Bıçak yardımı ile 12'ye böldüm. Daha sonra bu şekilde yerleştiriyorum. Çok kolay ve çok pratik bir şekilde hazırlanıyor. Ayrıca isterseniz tereyağını sıvı yağ da karıştırabilirsiniz. Biraz elinizle yumuşattıktan sonra da kullanabilirsiniz. Eğer sadece sıvı yağ ile yapmak isterseniz de yarım bardak sıvı yağın içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip o şekilde hazırlayabilirsiniz. Eğer yağ az gelirse tekrardan hazırlayabilirsiniz. Üzerindeki yağı hepsini dağıtıyorum. Daha sonra 6'şarlı olacak şekilde üst üste koyuyorum. Bu arada 2 tanesini yağlamadım. Onları üzerine kapak yapıyorum. Yağı da 12'ye bölmüştüm. Diğer kalan yağı da bu hamurların üzerine bölüyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz
Oradan da bakabilirsiniz. Altışarlı olacak şekilde hamurları üst üste koydum. Yağsız olan hamurları da videoda görüldüğü gibi açtıktan sonra üzerine kapatıyorum. Bu arada kullandığım tepsi 35 santimlik bir tepsidir. Eğer daha büyük bir tepsi kullanacaksanız un miktarını arttırarak hazırlayabilirsiniz. Elimle bu şekilde biraz büyütüyorum. Daha sonra masaya yapışır diye çok az un serptim. Üzerini poşetle kapattım. 15 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonra elimle tepsi boyutunda açıyorum. Dediğim gibi tepsim çok büyük değil. Eğer daha büyük bir tepsi kullanacaksanız un miktarını arttırabilirsiniz. 5 bardak kadar un kullanmanız yeterli olacaktır 40 santimlik tepsi için. İlk hamuru tepsiye yerleştiriyorum. İç harcı için yağlı köy peyniri ve maydanoz kullanıyorum. Dilediğiniz iç malzemeyle bu böreği yapabilirsiniz. İçerisinde maya olduğu için sertleşme yapmıyor. Yumuşacık kat kat tel tel ayrılan börek elde ediyoruz. İç harcını bol bol kullanıyorum. İç harcını yeteri kadar koydum. Diğer hamuru da yine aynı şekilde elimle büyütüyorum. Üzerine kapatıyorum. Elimde düzeltiyorum. 15 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı kadar yoğurt sürüyorum. İsterseniz süt de kullanabilirsiniz. Eğer daha çıtır çıtır bir börek olmasını istiyorsanız da sadece sıvı yağ kullanabilirsiniz. Elimle düzeltiyorum. 20 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine kavrulmuş susam serpiyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimi pişiriyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Kameranın renginden dolayı biraz daha açık görünüyor. Çok güzel bir şekilde kızardı. İç dokusunu yakından göstermeye çalışacağım. Kat kat tel tel çok güzel börek oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.